söz bırakmıyorum. Hafta sonunda geçmesini bekledim. İşte Cuma akşamı oynadık maçımızı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmadınız. Hemen onu yaptınız biliyorum. Sağ olun. 104 kişi olmuşum. Sayenizde 104 arkadaş, 104 kardeş, 104 büyüğümüz, küçüğümüz beni takibi almış YouTube'da. Çok sevindim. Ara ara yorumlar da yapıyorsunuz, beğeniyorsunuz da. Hatta Fenerbahçe taraftarlar da yorum yapmaya başlamış. O da güzel bir şey. En azından birkaç kişi tarafından daha seyredilmeye başlamışım ki bu da sevindirici bir şey benim için. Ne mutlu sizlere ulaşabiliyorsam. Dediğim gibi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Çok yani mutlu olurum. Onun dışında ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Keyifler nasıl? Saatler yerinde, keyifler gıcır. 4-0'lık bir Antalyaspor galibiyeti. Herkes çok mutlu. Ondan sonra aradaki puan farkının psikolojik olarak açıldığını ve rakibi zorlayacağını, baskıladığından bahsetmişlerdi. Nitekim de öyle oldu. Fenerbahçe rakibimizin akşam yapmış olduğu karşılaşmayla zorlu rakibi Samsunspor'la 0-0 berabere kalarak hemen hemen bize şampi durumuna getirdi desem yeridir. Yon diyemiyoruz. Hatta şamp desem daha iyi. Yon var. Yani şamp, yon. Yona daha gelmedik. Ama buradan döner mi? Bu kadronun bu fikstürde dönmemesi gerekiyor. Zorlu bir fikstür var bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü Okan Buruk hala da net olarak kafaca lige dönmüş sayılmaz. Notlar aldım. Anlatacaklarım var. Komik anılar, uzun anılar, anılar. Saat kaç? 3 dakika, 4 dakika erken girmişim. Bazen 5 dakika geç giriyorum, bazen erken giriyorum. Bugün de erken girdiğim bir yayın olsun. Yavaş yavaş çok enteresan bir şekilde başkan adayları falan da kendini çıkmaya başladı. Böyle bir değişik konuşmalar oluyor falan. Bugün gündem yoğun ama artık böyle 1,5 saate falan değil, böyle 45 dakikada falan yayını bağlayıp bitirme niyetindeyim. Bakalım bunu becerebilecek miyiz? Nasıl yapacağız? Nasıl uğraşacağız? Hiçbir fikrim yok. Elimden geldiğince hızlı tik 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 tak 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 tuk 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 anlatacağım. Şöyle geriden başlayalım, başa doğru gidelim. Teknik direktörümüz Sayın Okan Buruk oynadığımız 4-0'lık maçın ardından sıcağı sıcağına Beyinspor kameralarına bakalım nasıl bir açıklama yapmış. Benim için önemli açıklamalar çünkü ağızdan çıkan söz kubbede hoş bir seda olarak kalmalı. Yani söz uçar yazı kalır diyorlar, artık sözün de çok uçtuğu yok. Hele böyle bir kayıt altındaysa bundan seneler sonra da çıkıp maçla ilgili yorumları yapabiliyoruz ya da onlardan alıntılayabiliyoruz ya da haberler, yazılar bir şekilde bir yerlerde duruyor ama artık videolarda çok uçmuyoruz. Atmayayım lafı. Hemen maç sonundaki Okan Buruk röportajıyla yayınımıza başlıyoruz. Farklı bir galibiyet dedi. Bugün sahada bireysel performanslarında ileri gittiğini en azından gözlemledik. Siz neler düşünüyorsunuz bu maç özelinde? Biz tabii ki böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Havalar ısındı biliyorsunuz, işte Mart ayı, Mayıs yaklaştıkça hem Galatasaraylı futbolcusu hem Galatasaraylı taraftarların coşkusu artıyor. Bak havalar ısındı, yani soğuk havalardan çıktık, sıcak havalara geldik. Yani mazeretlerimizden bir tanesini eledik diyor Okan Buruk. Daha önce havalar soğuktu, ondan iyi futbol oynayamıyorduk diyor. Yani burada demek istediği ne derler ona, sanatçının burada anlattığı şu: efendim ben burada soğuklardan şikayetçiydim diyor. Bakalım yayınımız var mı? Yayın da var. Şuradan yayının sesini kesiyoruz. Hoppaca devam. Bugün bunu sahada gösterdik. Maçın başı biraz rakibin yine üçlü savunmada beşliğe geçtiği bir sistem beklemiyorduk açıkçası. Ya Okan Hocam, ya hakikaten yani siyasetçi gibi adam ya. Vallahi siyasetçi gibi. Cidden yani, hani var ya böyle bir Mozambik gibi Afrika ülkelerinde böyle uzun süren yönetimler oluyor, 20-30 senelik falan. Hani adam her sene diyor ki işte geçen sene çok kötüydü muhalefet yüzünden, şimdi ben geldim daha iyi olacak diyor ama adam 20 senedir iktidarda, yani onun gibi bir şey. Ya baba yani
Geçen hafta diyor olmuştu, başıma gelmişti diyor. Üçlü oynayacaklardı, beşliye döndüler. Ya hocam sen ne anlatıyorsun gene ya? Ne üçlüsü ne beşlisi? Rakibin sana istiyorsa 33'lü yerleşsin ceza sahası içine. Ne anlatıyoruz ya? Bak gerçekten ne anlattığını yani anlayanları var, ben de anlıyorum tabii de. Ya sen zaten Emre Belözoğlu kankana yani arkadaşına ben geçen hafta üçlü beşli defans arasında bocaladım. Ne yapacağımı bilemedim. Ben hiç bu derste çalışmamıştım. Benim çalıştığım derslerde bu rakip hep üçlü dörtlü oynuyordu. Bir anda beşliye döndüler. Bizi kilitlediler. Hay Allah ben hiç bunları akıl edememişim. İşte takım da buna adapte olamadı. İlk yarıyı çöpe attık gibi bir şeydi yani. Aynen devam ediyor hocam. Gene üçlü beşli devam etmişsin. Bak aynen bak ne diyorsun. Savunmada 5 diye geçtiği bir sistem beklemiyoruz açıkçası. Yani geçen hafta da bu olmuştu, bu hafta da bu. Hiç 5'te oynamamıştı, üçlü savunmada 5'te oynayan bir takım değil. Üçlü savunmada beşli oynayan bir takım. Üçlü savunmada beşli. Ne anlattığının farkında. Yani eyvah dedi ağzından bir şey çıktı. Beni şimdi bunlar eleştirecekler. Dur bakayım benim sosyal medya ekibim bana böyle dememişti. Şimdi taraftarın gene bu muhaliflerin diline düşeceğim ama 4-0'dayım iyiyim. Buradan bir toparlayayım bakayım. Üçlü beşli 3-5-8 14-54. Okan Koçuk kalede olmasa 3-5-8 54. Anlatıyoruz. Değil Antalya. Geçen hafta Alanya'da bunu ilk yarı yaşamıştık. Burada oyuna adaptasyonumuz, rakibi nasıl karşılayacağız? Burada sıkıntılarımız oldu maçın. Koskocaman 200 milyon euroluk Galatasaray spor takımı kadrosu uçmuş bir kadro. Uçmuş bir kadro. Okan Buruk diyor ki ilk yarıda nasıl karşılayacağımızı bilemedik, şapşırdık diyor. Akhisar'da zannediyor kendini ya. Vallahi bak. Yani herhalde Akhisar'da falan yani Başakşehir'de falan zannediyor kendini ya. Yani nasıl bir takım çalıştırdığının hala idrakında değil. Hala idrakında değil Okan Buruk. Adaptasyonumuz, rakibi nasıl karşılayacağız? Burada sıkıntılarımız oldu maçın başında. Biraz bazen topu verdik rakibimize maçın başında. Burada üretmede biraz daha zorlandık ama Maçın başı dedi yani dersin ki 5-10 dakika falan değil mi bu? Yani 20-25 dakika falan sürdü bu iş ya. Allah belanı versin 25 dakika sürdü bu iş. Yani gollere kadar bayağı bir nasıl diyor siz? Bayağı bocaladık yani. Hatta ilk yarım saat bayağı bocaladığımı söyleyebilirim. Yani bir gün bir takım bu bizim ilk yarım saatlik bocalamalarımızı bize 2 tane tıkalayacak. Sonra onu çevireceğiz diye canımız çıkacak. Anladın mı? Moral motivasyonun bozulacak. Gene birbirimize gireceğiz. Ben olmasın diye gayet gösteriyorum. Okan Buruk da inatla üçlü savunma, üçlü, beşli, sekizli oynuyorlardı. Bana sekizli, üçlü çıkacaklardı. Ben dörtlü, beşli bekliyordum. Ama onlar altılı, beşli, 14'lü çıktılar falan gibi böyle evelip geveliyor. Hocam, evelip geveleme ya. Ne üçlüsü ne beşlisi ne anlatıyorsun hocam? Adam 11 kişi sahaya çıkıyor, sen de 11 kişi çıkıyorsun. Adamlar sen mi kafası karışık olsun, üçlü mü, dörtlü mü, beşli mi çıkacak defansa? Sana mı soracak? Sen geçen hafta anahtarı vermişsin Emre Belözoğlu'na. Demişsin ki kanka bana Alanya üçlü dizilecekti, beşi dizildi. Beşi dizildiği için de ben şapşırdım. Takım da şapşırdı. Biz bayağı bir bocaladık baba. Ya Antalya'da gerizekalı mı Okan Buruk Emre Belözoğlu da? Yani gerizekalı mı herifler yani? Ne yaptı Emre Belözoğlu da? Dedi ki madem bunlar üçlü beşli de sapıtıyorlar. Ben de döndüreyim işi beşliye dedi. Bir akıllarını karıştıralım bakalım. Biz de öyle başlayalım. Bir de dedi güvence altına alayım takımı dedi. Zaten sallanıyoruz biz buralarda da dedi. Bir bakalım duruma dedi yani. O da beşli başlattı. Gayet normal. Gayet normal. Okan hocam gayet normal. özellikle birinci gol, devamındaki ikinci gol, üçüncü gol, girdiğimiz pozisyonlar böyle oyun içerisi daha çok opsiyon olduk. Öndeki oyuncularımızın hareketliliği, savunmadaki baskılarımız bence öne doğru da gitmeye başladık. İkinci yarı çok daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani skor tabii ki çok büyümedi. İlk yarı 3-0, ikinci yarı 4-0'ı bulduk ama hem rakibimize pozisyon vermedik hem de hem baskılı oynadık. Top biz Ya rakibinin zaten sana gelmeye niyeti yoktu ki ilk 30 dakika içerisinde pozisyon verdin. Yani şimdi biraz istatistiklere geleceğiz Sayın Okan Buruk. Yani öyle bir durum yok yani. Gerçekten siyasetçi gibi konuşuyorsun yani. Gerçekten bir siyaset dışı gibi konuşuyorsun. Şaka gibisin yani. Gerçekten şaka gibisin.
bizdeydi. Pozisyon ürettik. Bireysel bence yetenekler, beceriler, iyi bir gündeydik. Heh. Gel Sadete. Gel. Çıkart ağzındaki baklayı. Çıkart ağzındaki baklayı. Ne dedik biz? Oyuncu yeteneklerine kalmış bir Galatasaray futbolu izliyoruz senelerden beri dedik Okan Burukçu. Sen de bunu kazandığımız maçlardan sonra dönem dönem söylüyorsun. İşte bugün bireysel yeteneklerimiz formunda değildi, o yüzden maçı domine edemedik. Bugün bireysel yeteneklerimiz doğru oynayamadı, o yüzden biz kısır geçti. Icardi'yi topla buluşturamadık, Mertens'i doğru kullanamadık. İlk yarı kötü oynadık, ikinci yarı daha iyiydik. Yaptığımız değişikliklerden sonra skoru korumaya yönelik ama bench'ten gelenler katkı gösteremedi. Bu hep oyuncu üzerinden gidiyoruz bak, hep. Taraftar da öyle, taraftar da öyle, teknik direktörler de öyle. Hiç oyun konuşan yok. Hala üçlü dörtlü, yani bu bir diziliştir ama hiç oyun konuşan yok. Yani oyun sistemimiz bizi ki bir kere pardon, hadi oyun sisteminin içinde seni az eleştireyim, şöyle demiştim. Ben önde basarım, arkayı da riske ederim, orada bire bire bırakırım, force ederim. Oyuncularıma güveniyorum gibi bir şey de söylemiştir ama hep oyuncu üzerinden. Yani hep oyuncuların bireysel performansları, bireysel yetenekleriyle biz bugünlere geldik. Senin sayende değil. Sen çünkü 3 günde bir maç yapmayı kaldıramadın. Ve bunu da ispatladın. Bunu da ispatladın. Çok net bir şekilde ispatladın. Geçen sene de ispatladın, bu sene de ispatladın. Çok net. Çok net. Bence önemli bir galibiyet aldık. Dediğim gibi yani böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bunda taraftarımızla birlikte bu coşkuyla hep beraber maç sonunda oyuncuları kutladı. Milli takım arasına giriyoruz. Burada tabii ki bu akşam itibariyle rakibimizden 10 puan öndeyiz. Bu önemli bir şey. 2 maçı eksik Doğru. rakibimizin. Onlar oynayacak milli takım arası. Daha sonra tabii ki zorlu bir fikstür bizi bekliyor. Ama özellikle oyunu oturtmak, oyuncuların birbirini tanıması, maçtan önce de bunu söylemiştim. Geçen hafta da söyledim. Yeni gelen oyuncular, yeni bir sistem, yani oyuncuların birlikte oynama alışkanlıkları bu tür maçlarla artacak ve birbirimize alıştıkça oyuncu... Ya arkadaş, bir takım böyle bütün omurgayı neredeyse %30 değiştirir mi hala transfer döneminde ya? 65 tane oyuncu transfer etmişiz kardeşim 3 senede. 65 tane. Sırf şu devrede 6 tane transfer yaptık neredeyse ya. Ahmet Kutucular, Moratalar, ondan sonracığıma neydi Frankowskiler, Eren Elmalılar. Say. Say oldu say yani Leminalar. Say baba kaç tane oldu işte 5-6 tane yaptın. Ve bu 5'i de direkt oynayacak 5 adam. Frankowski, Eren Elmalı, Lemina, Morata. Değil mi? Ahmet Kutucu hadi dışarıda kalsın. Yani neredeyse 4'ü 5'i kafalar oynayacak. Bu takım %50'si yapıyor baba neredeyse. Yani sen Şubat ayında yaptığın transferlerle bu kadar içeri sokamazsın bunu yani. Bu kadar bir şey değişmemeli yani. Anladın mı? Bu kadar değişmemeli. oyuncular takım oyunu bizim sistemimize alıştıkça da bence performansımız daha yukarıya gidecek ama genel olarak bu performanstan memnunuz ve önemli bir galibiyet aldık. Antalyaspor Emre Belezoğlu ile birlikte bir yükselişe geçmişti. Burada son maçları sadece Fenerbahçe yenilmişlerdi. Bugün de yine oynamaya çalıştılar, onun içerisinde olmaya çalıştılar. Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz. Hocam Biz başka bir maç seyrettik herhalde. İlk 30 dakikalık saçmalamamız dışında adamları isteseler de oynayamazlardı. Hiç böyle bizim kaleye gelecek gibi bir niyetleri yoktu. Öyle de bir organizasyon yapıları yoktu. Maalesef ve maalesef bu çok doğru bir argüman olmadı. 12. sırada olabilir Antalyaspor ama cık. tabii ki takımdaki birliktelik arttı. Bugün Murat Osimhen arasındaki iletişimi de gördük. Böyle bir aslında ilerleme var takımda. Bir milli araya giriliyor. Milli aradan sonra da iki derbi mücadelesi var. Az önce Nando'da bizim beklediğimiz maçlar, derbiler ifadelerini kullandı. Siz neler söylersiniz? Şöyle yani biz bu 2,5 senelik süreç içerisinde çok fazla derbi oynadık ve buradan çok büyük galibiyet oranıyla ayrıldık. Bu bizim için önemli bir veri. Yani büyük maçları stat neresi olursa olsun yani deplasmanda bile olsak maç atmosferinin olduğu, zeminin güzel olduğu, seyircinin dolu olduğu iyi bir maç atmosferinde daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Yani Bu gene devam ediyor. İrfan Bey'in
söylediği o atmosfersiz sahadaki hala onu temcit pilavı gibi önümüze getiriyor Okan Buruk. İyi atmosferli sahalarda, iyi atmosferli sahalarda daha iyi oynadığımızı söyleyebilirim. Kumda da oynasa iyi oynayacaksın baba ya. Mahalle arasında otoparkta da oynasan Galatasaray forması üzerindeyse Galatasaray teknik direktörü o takım o da mükemmel oynayacak. Anladın mı? PES oynuyorsan PlayStation, FIFA falan orada da iyi oynayacaksın baba. Orada da mükemmel oynayacaksın mesela yani. Yani bunu idrak etmek gerekiyor. Bu bir idrak meselesi yani. Bunu anlaman gerekiyor. Okey? Halı sahada, sokak arasında, kumda, çayırda, çimende, piknikte, rüyanda, uykuda, çocuğunla konuşurken, çocuğun idmanlara çıkarken, okula gitmiyorken, nerede aklına geliyorsa. Galatasaray mükemmel futbol oynamak zorunda. Bu takım, bu paraları veren yönetim ve bu taraftar bu yükümlülüğe katlanmak. Şimdi bilet fiyatları geldi. Yenilemeler geldi gene. Yenilemeler geldi. Okan Buruk. Bilmem anlatabiliyor muyum? Devam. Yani ne zaman aslında yani kötü maç demeyeyim de yani rakibimizi tam olarak belki %100 konsantre olmadığımız maç atmosferinin farklı olduğu yerlerde de zorlandığımız yerler oldu. O yüzden bu tür maçlar bizim için çok önemli. Bunlara iyi hazırlanacağız tabii. Şimdi günah mı çıkartıyoruz ya %100 hazır olmadığımız? Yani ne anlatıyorsun ki şimdi? Az önce ne dedim? Yani her maç mükemmel olmak zorundasın. Bak Avrupa'da her maç insanlar yani ellerinden gelen en iyi performansı, en doğru performansı sergilemeye çalışıyor. Yani mükemmel değil ama sen mükemmel olmaya çalışmak zorundasın. Mükemmeli iste. Zaten futbolda mükemmel diye bir şey yok. Yani mükemmele doğru giden bir süreç var. Kimse mükemmel futbol oynuyorum diyemiyor şu anda dünya üzerinde. Okey? Sen ama onu hedefleyeceksin. Oraya onu isteyeceksin. Bunun için çok çalışman gerekiyor. Yok konsantrasyon, yok... Ne anlatıyorsun acaba? Kasımpaşa maçını anlatıyorsun. Kafan orada. Kafan orada Okan Buruk. Kasımpaşa maçındasın hala. İki milli takımdan gelecek oyuncuların maça yakın Gelecek değil, gelecek. Geleceğini denmez, geleceğini denir. Osimhen ve Davinson, Carlos, Cuesta yani o üçlü biraz daha geç katılacak diğer oyunculara göre. Maça hazırlanmadan çok oyuncuları tekrar rejenere edip maça çıkmaya çalışacağız. Milli takım arasında biliyorsunuz çok fazla da elimizde oyuncu olmadan antrenman yapıyoruz. Çok dar bir kadroyla yapıyoruz. Genç oyuncuları burada içeri katıyoruz. Ama dediğim gibi yani hem dinleneceğiz hem hazırlanacağız. Hem de yenileneceğiz. Yani bu tür yenilenmelere de ihtiyacımız oluyor. Hocam son olarak çok kısa geçtiğimiz hafta bir baskı var ifadelerini kullanmıştınız üzerimizde. Bu farklı galibiyetle birlikte bu durumun da ortadan kalkacağını düşünüyor musunuz? Ya şöyle maçta önce de söyledim. Yani ilk yarıda böyle bir Alanya maçına çıkarken yine iki maç iyi gitmemiştik. Üçüncü maç böyle biraz daha işte bunu da kazanamazsak şey oluyor ister istemez yani sporcu psikolojisinde bunu yaşayabiliyorsunuz. O yüzden bunu atlatmak bu maçla birlikte hem skor olarak hem oyun olarak üstüne koyarak gitmemiz yani yukarıya doğru bence adımlayarak gidiyoruz. Bunu arttırmamız gerekiyor. Demin de söyledim yani yeni oyuncular hazır olmayan, %100 olmayan oyuncuları da bazen kullanmak zorunda kalıyoruz. Bugün Yunus için de bunu söyledim. Aslında tam %100 olarak hazır değil ama fedakarlık yaparak oynayan oyuncular var. Ama genel olarak yani başlayan da bitiren de bence aynı seviyede bitirdi. Aynı kafa yapısıyla bitirdi. Aynı konsantrasyonla bitirdi. Bence benim en çok mutlu olduğum yani maçın başından sonuna kadar aynı kafayla oynadık. Ne güzel değil mi? Aynı kafayla oynamışız. Ama bunları ne hikmetse Avrupa Kupası maçlarında yapamadık. Dönüşümdeki lig maçlarında yapamadık. Değil mi? Şimdi Okan Buruk bundan sonra şeye girdi, basın toplantısına girdi. Orada da gelen soruda da işte bu Avrupa'daki beraberliklerin bütün müsebbibinin kendisi olduğunu yeteri kadar bu konuda yani üstüne aldığını söyledi. Eyvallah. Peki. Peki babacığım. Peki. Şimdi maçımızı kısaca bir açalım. Hemen. Şöyle bir. Nerede bizim maç? Nerede bizim maç? Ne çektin be? Ne çektin? Heh.
Şimdi bizim maçı da şöyle hızlıca açalım. Bayraklar sallansın. Sağ takıma çıksın. Diyanet Vakfı'nın pankartıyla çıkmışız. Aman ne güzel. Şahane. Ve maç başladı. Okan Buruk, İrfan Hoca'yı görüyoruz. İrfan Hoca kulaklık var. Demek ki yukarıdan birileri kulağına bir şey fısıldıyor. Efendim şimdi ön alanda bak. Dakika kaç? Dur bakayım. Daha dakika kaç ya bu? Aşık diye bir pozisyona girdik. 10. dakika geri pas. Apo'nun ayağına çarptı. Antalya Spor'un önüne düştü. 1'e 1'deler. Eğer Antalya Sporlu biraz daha akıllı ve kıvrak olsa şu anda Antalya Spor 1-0 öndeydi. Apo Kerim bu ön alandaki baskıdan kaptırılan topu gene önüne yatarak ve bir penaltı sebebiyet vermeden topu kornere doğru uzaklaştırdı. Ne oldu? Geri paslaşmayla çıkıyorduk. Uzun top oynamıyorduk. 10. dakikada Antalya Spor 1-0 öne geçiyordu. Yani şu anda geniş özetleyeyim arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Dakika 15 dakika 14 soldan serbest vuruş kullanıyor gene Antalya Spor. Demek ki hani pozisyon vermediğimiz Antalya Spor bayağı bir gelmiş üstümüze. Oradan sekti, buradan sekti, öyle oldu, böyle oldu derken topu bir ortaladık, biz bir karşıladık, top o ceza sahası dışına düştü. Orada bir sekti, oradan adamlar aldı, sağ tarafa attı, sağdan içeri topu şişirdiler. Tam bizim takım dışarı doğru çıkarken arkadan gelen bir Antalya Spor'un önüne düştü. Öyle oldu, böyle vurup da gol atacaktı 2-0. Bu arada bak, yani 10. dakikada bizim yaptığımız hatadan Antalya Sporlu fırsatını bulup gol atsa 1. Bu pozisyonda hata yapmasalar 2. Bayrak çek diyorlar. Offside diyorlar. Git diyor. O da diyor eline çarptı diyor. Ondan sonra burada böyle bir korner gene Davinson Sanchez topun önüne atlıyor. Poposundan mı bağlarından ötüne çarpan top dışarı çıkıyor. Dakika 16. Daha bak. Galatasaray pozisyonu anlatmadım henüz size farkındaysanız. Özetlerdeyim. 3 tane Antalya Spor pozisyonu anlattım. 16. dakikaya geldik. Bak. İkili üçlü sıkıştırmaya gittik. Orta sahanın oralardayız. Orta sahanın oradan ikili üçlü sıkıştırma. Herifler tek pasla orta sahanın ortasındaki Antalya Sporlu'yla topu buluşturdular ki senelerden beri anlatıyorum. Elendiğimiz Young Boys maçı da dahil ve geçen seneki maçlar dahil olmak üzere Galatasaray'ı çözmek istiyor isen şu bölgeye bir adam koyduğunda tamam mı babalar? Şöyle yapalım. Buradan adam kaçırdığında tamam mı babacığım? Şuralardan adam kaçırdığında şu topla beraber ya yürüyor ya kanatlara dağıtıyor. Arkadan gelenlerle gol yiyoruz. Nitekim şimdi öyle bir pozisyon. Burada bastık, topu kaptırdık. Herifler yani daha doğrusu baskımızı, presimizi kırdılar ve hücum ediyorlar. Dakika 16, 3. Antalya Spor pozisyonu. Araya çok güzel bıraktı. Kendini yere attı. O herif sol taraftan defansın arkasına koşu yapıp pası alamayan arkadaş kim bilmiyorum. 8 numaraları. Neymiş bu herifin adı? Bakayım bir dakika. Safuri miymiş neymiş? Safuri arkadaş topu alabilse ki kendi ayağıyla bu arada. Yani top çok güzel gelmiş. Kendi topa vurup kendini yere atıyor penaltı almak için. Sarı kartlık bir hareket bu arada. İlk pozisyonumuz 24. dakikada babalar. Bak 24-31 kronometre ve sol taraftan Osimhen Bay yani daha gerideyiz aslında. Böyle koşuyoruz. Ondan sonra şurada Morata yürüyor. Şurada Frankowski sanırım. Soldan bir orta geliyor. Tam da bu noktadayız. Buradan bir orta içeri doğru şu anda gidiyordu. Bak pozisyon bu. Gitti arka direğe. Ondan sonra arka direkten top geldi. Buradan koşan Bay. Topu buraya çevirdi. Koşan Osimhen.
Pardon. Şuraya doğru koşarak şöyle kafaya vurdu. Çıktı. Anladın? 24. dakika orta. Evet. Şimdi yavaş yavaş herhalde ortayı kesen de Yunus diye tahmin ediyorum. Sol ayakla güzel bir orta kesmiş oraya. Şimdi dakika 29 golü atıyoruz. Dakika 29 golü atıyoruz. Bak güzel kafiye oldu. İzle. Şimdi efendim babalar nasıl dizilmişler biliyorsun? Şuradalar Antalya Sporlular. Şuraları silelim hemen sizin güzel hatırınız için. Şunu da silelim. Şunu da yok edelim. Şunu da yok edelim. Heh. Antalya defans. Burada bir Osimhen var. Morata burada arkasında defans. Hatta şunları da kırmızı yapayım. Bunlar bizim tayfa. Tamam mı? Şurada varız. Şurada varız. Şurada varız. Şurada varız. Şurada varız. Bir tane de şuralarda varız. Okey. Şimdi bunların önünde de Antalya Sporları kısaca koyalım. Burada var. Taç çizgisinde var. Şurada var. Şurada var. Şurada var. Ve bir tane de şurada var. Bunlar da Antalya Sporlar. Şimdi baba buradan çıkmaya çalışıyor ve tek pasla bununla buluşturacak topu. Fakat burada buluştururken Sanchez buradan basıyor. Adamı kenara çekiyor. Ve haydi bakalım hücuma doğru hızlı adımlarla. Ulan göstermiyormuş lan bunu. Allah Allah göstermiş. Çok enteresanmış. Neyse hadi bakalım. Heh. Gidiyor ve şimdi Sanchez bastı aldı gidiyor. Gitti sağ kanattan. Şimdi bu Sanchez buradan aldı ya. Ondan sonracığıma Bay buraya kadar geldi. Sanchez topla kadar buraya kadar geldi. Şimdi Bay'a attı topu. Top Bay'da. Burada gene iki tane defans var. Burada ve burada. Karşılıyorlar. Şu anda içeride defans aynen yine bu şekilde. Bozulma yok. İçeri doğru kalabalıklaşmaya çalışıyoruz. Gidelim bakalım ne olacak. Bay sağına soluna çekti. Bay aldı. Her zamanki gibi. Ondan sonra topla buraya doğru geldi. Buraya doğru geldi. Morata tamam mı? Doğru koşu yapıp buraya kaçtı. Osimhen bu sırada arka direğe kaçtı. Çünkü onunla beraber iki defans oyuncusu geldi. Yunus, şuradan gelen Yunus buraya kaçtı. Tamam mı babacığım? Ve buraya gelen Bay, yani topu driblingle getiren Bay sol ayakla topu Morata'nın göğsüyle buluşturuyor. Morata alır almaz, şimdi görüyoruz alır almaz ne yapacak? Hemen şurada alıyor, iki adım atıyor, topu buraya doğru çeviriyor. Kaleye paralel. Burada artık Osimhen burada. Osimhen burada. Ondan sonra burasında ve burasında defans var. Kaleci de buralarda. Ön direkteydi. Ön direkten bakıyor pozisyona. Şurada kale olsun. Ondan sonracığıma kaleci de şuralarda bir yerde. Tamam. Bak ne kadar doğru. Ben sana ne diyordum Okan Buruk? Golden zone. Topu buraya indir baba. Topu şu bölgeye indir. Buraya getireceksin topu. Evele gevele buraları dörtlü yap, ikili yap, beşli yap. Ne yaparsan yap buraya dikine adamlar kaçır. Topu burada yaklaştır. İçeri ortada bak. Bunu anlattım. Uyguladık. Çok teşekkür ediyorum. En azından videomu izlemiş ve bunun üzerine biraz kafa yorup çalışmışsın. Teşekkürler. Galatasaray'ın büyüklüğüne bak ki Antalya Spor'a hemen bir geleceğim oraya. Hadi şimdi burada gelmeyeyim. Antalya Spor'a Morata ortalıyor. Osimhen vuruyor. Morata ortalıyor. Yani rüyalar rüya alemi. Kale çizgisi. Defans uyuyor. Ve arka direkte Osimhen boş kale dediğimiz pozisyonda müthiş bir orta golü atıyor. Harika. Bu arada uzun top atmayalım demişti sevgili Okan Buruk. Nitekim bu arada kafayla sektirdiği bir pozisyon var. Osimhen'in halı sahada falan olurdu. Topla çıkmaya çalışıyoruz. Sanchez gene adamı çıkartmıyor. Ön alanda basıyor. Ondan sonra Sanchez inanılmazdı bu maç. Sağından attı, solundan geçti. Bir daha sağından attı, solundan geçti. Hedefin neredeyse içinden geçti yani. Ve ceza sahasına kadar girdi. Kornerden topu arka direğe ortaladık. El, kol, bacak.
Oradan bağırıyoruz, çağırıyoruz. Ondan sonra burada el var diyoruz. Bakalım ne olacak şimdi bu pozisyon. Evet. Ne oldu? Dediler ki gemilerde talim var, bahriyede yarim var. Penaltı kararı geldi. Ya şu pozisyonu dur ya. Şu pozisyonu atladık. Bir tane daha pozisyon var arada. Hı. Allah Allah. Heh. Gelerbaşı defans arkasına uzun topla ceza sahası içinde şuralarda buluşturduk. Osimhen buradayken arka tarafa Morata'ya yanlış bir orta. Bayern her zamanki gibi işte bu kafalardan sektirdiği müthiş pozisyonu başı o. Daha sonra da işte topu kapıp kornere gidiyoruz. Kornerden de var incelemesiyle adamın koluna top çarptığı ve yön değiştirdiği için penaltı. Penaltıyı Osimhen Morata'ya bırakıyor ve Morata güzel bir şeyle söyle adını vuruşlar yapıyor. Şimdi hani uzun oynamıyoruz. Bu bizim yöntemimiz değil. Aslında ben pas opsiyonları var. Takımı böyle çalışmak istiyorum yani Sayın Okan Buruk. Şimdi hemen şu bir hızlıca bir yok edeyim. Bıdı bıdı bıdı. Şimdi gol atacağız gene. Yok pardon bırakmayacağız ya. Gol mü atacağız? Bakayım göreceğiz şimdi. Ne oluyor? Hemen şunu yenileyelim, tazeleyelim. Bıdır 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 bıdır. Ondan sonra şimdi ceza sahasından çıkıyoruz paslaşarak. Adamlar şöyle şu burada abartmışım. Bir, iki çünkü şurada da bir kişi var. Osimhen burada. Ondan sonra Morata burada. Yunus da içeri kat etmiş durumda. Ondan sonra Bay da şurada. Şuradan çıkıyor yanında bir adamla beraber ve sağ taraftan bizim Frankowski ceza sahasında oradan topu şöyle vuruyor. Uzun top gene kanada. Hep bizim söylediğimiz hep kanada uzun vur. Kanada uzun vur. Attık. Bay bir güzel vücut çalımıyla topu aldı. İçeri doğru buradan gidiyor. Şuraya doğru attı topu artık. Böyle doğru attı önüne. Deparana güveniyor. Çünkü herifi geçeceğine inanıyor. Orada artık daha dakika 47 artı 4 yani 47. dakikadayız. Yaparım diyor Bay. Geçti ve çok tatlış bir şekilde, çok doğru bir şekilde buradan buraya doğru girdi. Bay şimdi burada. Yani ceza sahasının içine girdi. Tamam. Ve şu anda ceza sahası içinde. Ve bakalım ne olacak. Ne oldu biliyor musunuz? Çok doğru bir şekilde Morata sırtına aldığı iki kişiyle beraber buradan koşarak geldi. Ondan sonra doğru bir ortayla boş kaleye bir gol daha attık. İşte en sevdiğim goller. Galatasaray'ın 300 milyon euroluk kadrosunun yapması gereken futbol. Bu kadar basit. İster bana burada uzun at koştur bunu yap. Bunu yap. Boş kaleye golü Osimhen'e attır. Bizden mutlusu yok. Tamam. Babacığım. Bitti. Bak bu kadar basit. Şu golleri atmıyorlar. Neredeyse 2 sene oluyor. Boş kaleye gol. Gerçekten bak. Boş kaleye gol. Oldu 3-0. Ondan sonra Osimhen Barış'a gidiyor. Barış da kendini geliştirmiş. Çalışmış. Herhalde onu da çalıştırdılar. Yani topu aldı, bomboş sürdü. Şuradan vurdu ceza sahası içine girdi. Burada kontrol etti. Serin kanlı oldu. Kafayı kaldırdı. Osimhen'in koştuğunu gördü. Ondan sonra adamı plaseyle içeri bıraktı. Defans zaten arkasında kalmış. Osimhen'e yetişememiş. Plaseyle topu boş kaleye attı. 3-0'la ilk yarıya girdik. İkinci yarı başladı arkadaşlar. Artık Antalyaspor da maçtan ümidini kesmiş. Kendi arasında paslaşmaya çalışıyor ama beceremiyor. Kaptırdığımız top ve müthiş bir gol. Dakika 51. Kendi kendilerine kaptırdıkları topu Yunus'un Osimhen'in önüne müthiş bıraktığı bir an. Yani kendi hataları adamların. Biz doğru baskıyı kurduk mu? Evet. Ondan sonra ama Osimhen'in koşusu, Yunus'un onu görüşü ve önüne müthiş bırakması iki kişi arasından. Osimhen'in de temiz bir vuruşla gol yapması. İşte bunlarla gelin bana. 4. Bitti. Maç bitti zaten. Tak tak. Ondan sonra orada bir ayak silme operasyonu. Yunus Morata falan böyle artık top çevirdik.
Mesela çok güzel koşular vardı içeri. Ama mesela Barış onları atamadı. Az önce işte gene 55'lerde ezdiğimiz pozisyon Morata'nın dışarıdan vurdu. Serbest vuruş Sara'nın kullandığı dışarı vurdu. Ondan sonracığıma 72'de uzun oynuyorlar. Oyuna Lemina girdi. Defans arkasına gene bir top atıldı ama Davinson Sanchez vura kıra çağıra pozisyonu gene yakaladı ve müthiş bir şekilde bloke etti. Zaten bundan sonra da öyle kola çarptı diye bir şey var. Yani kola nasıl çarpsın kardeşim? Adam seni tutuyor. Bundan sonra biraz da Antalya'ya oynamasına izin verdik. 75'lerden itibaren değişiklikler yaptık ve çok oyunda değildik. Adamlar işte 3 kişi, 4 kişiyle gelmeye başladılar ama kafalarında hiç böyle pozisyona girip gol atmak olmadığı için maalesef hep kendileri ceza sahası içinde yere atıp böyle bir penaltı alma gayretindelerdi. Bunun dışında da biz ceza sahası önünde ve arkasında işte elimizden geldiğince doğru paslaşmalar yaparak bir şeyler yaratmaya çalıştık. Mesela bir tane çok güzel pozisyon ama yanlış bir şut tercihi. Mertens ortaya çıkartmaya çalışmış. Güzel bir şut. Frankowski sol ayak. Eren Elmalı da güzel oturdu takıma. Salah oyuna girdi. O da elinden geldiğince güzel işler yaptı. Mesela çok güzel bir müthiş bir paslaşma. Ondan sonra burada da Yunus'tu gördüğüm kadarıyla. Şey yapamadığı için sol ayak değil de sağ ayakla topa vurduğu için olmadı. Neyse. Velhasılı kelam maçı da böyle bitirdik. Yani böyle ceza sahası içine doğru koşular falan filan yapıldı ama öyle hani çok matah bir maç maalesef ve maalesef oynamadık. Onu da söyleyeyim yani önümüzde daha ciddi maçlar var ve bu takımın bu doğruları arttırarak yapması gerekiyor. Arttırarak yapması gerekiyor. Herkes Antalya'nın boş bıraktığı gibi boşu beni bu kalenin önünde boş bırakmayacak. Arkadaşlar herkes şimdi bu bayın arka tarafa koşularını gördü. Herkes bayı böyle rahat bırakmayacak. Bunlara bizim yeni metotlar, yeni antrenmanlar, yani antrenmanlarda yeni istasyonlar kurup yeni şeyler çalışmamız gerekiyor. Yani Hikmet anlatıyor sağ olsun Pınarbaşı, Ali Özgel geçen hafta söyledim çok güzel anlatıyor. Eray çok güzel anlatıyor. Gökhan çok güzel anlatıyor. Yani artık bunu anlatmakta insanların dili şişti, dili şişti. Yani insanların, oyuncuların yanlış yerde oynadığı, yanlış şekilde antrene edildiği, yanlış paslaşma sistemine gidildiği, topun sürekli uzun oynandığı. Anlatabiliyor muyum? Bu maç daha derli topluyduk ama bunda Antalyaspor'un büyük payı vardı. Maalesef. Yani bu maç bir şey olmaz ki gene ilk yarım saatte 3 tane pozisyonları var. Bak ilk yarım saatte Antalyaspor'un 3 pozisyonu var, ikisi gol olur, %100'e yakın. Yani daha becerikli 2 kişi olsa orada, daha kafacı hazır olarak orada olsalar, sen ilk yarı 2-0'sın gene. Gene oradan maç çevirmeye çalışacaksın baba. Yani 30. dakikaya kadar pozisyonu yok ortalıklarda. Lütfen rica ederim. Biz de bunları görüyoruz, biz de bunları anlatıyoruz. Okan Buruk maç sonunda da zaten sen gereğini söyledin. Bundan sonraki maçımız şimdi şey var, mini maç arası var. Mini maç arasında millet yatacak zaten. Sıkıntı yok. Bakalım. Mini maç arasından sonra nasıl döneceğiz? Orada da şey sıkıntısı var. Adamların maçı bizden, maçımızdan 2 gün önce mi de bitiyormuş. Özel uçakla gelecekmiş, dinlendirilecekmiş. Bakalım. Elimizde yani şeyden çıkınca bu milli aradan çıkınca derbi var galiba değil mi? Bir saniye. Hemen bir maç kolik yardımına gelsin benim. Evet. Milli aradan sonra Beşiktaş maçıyla dönüyoruz. Onların sahasında. Sonra Samsun deplasmanı var. Bu ikisi şey çok kritik. Yani bu iki maç çok kritik. Aman diyeyim. Çok iyi çalışmamız lazım. Bak defansı üçlü çıktı. Beşli çıkıyordu. Altılı gibi gözüktü ama ikili dizildi. Ben orada bir şapşalladım. İlk yarım saat adamlara hücum pozisyonu verdim falan. Bak tanrılar bir yerde küser bırakır. Sonra armut gibi toplarız. Yani 29'u ondan sonra Samsunspor. Bak zor maçlar. Sonra içeride Bodrum kolay maç. Eyüp alırız dışarıda. İçeride Sivas kolay maç. Sonra Trabzon maçı var. Deplasmanda zor maç. Fatih Tekkeli Trabzon.
Eğer o güne kadar çok mağlup olmadan beraberlik galibiyet de Fatih Tekke getirirse Trabzonspor'u bizim önümüze yani mağlubiyetsiz sıkıntı büyür. Bizim için sıkıntı büyür ama mağlubiyetle falan gelirse sallantıda olur, güzel olur. Kayseri içeride sıkıntı yok. Göztepe dışarıda sıkıntı. İçeride Başakşehir çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani çok özür dilerim. Bir anda böyle bir kriz geliyor bazen bana. Yani durum bundan ibaret. Bakalım Türkiye Kupası var mıymış? Ha, biz orada Fenerbahçe var değil mi? 2-4'te de Fenerbahçe ile oynuyoruz. Yani Beşiktaş maçından 29-3 çıkıyoruz. 2-4'te Fenerbahçe ile oynuyoruz. Fenerbahçe sahasında kupa maçı çeyrek final. Oradan çıkıyoruz. Deplasmanda Samsunspor. Zor bir fikstür. 3 maç üst üste. Gene Okan Buruk'un sevmediği dinlenmesiz böyle 3 günde bir maç. Ümit ediyorum ki takım burada kişisel becerilerini doğru gösterecek ve doğru gelecek. Yani artık diyeceğim bu. Herkes de her şeyin farkında. Her sezon sonu değişir. Sezon sonuna kadar bir baltaları gömelim. Şampiyon olalım 25. yılda. Ondan sonra Okan Buruk'la hesaplaşacağız. Kimseyle hesaplaşacağı yok. Okan Buruk şampiyon olacak. Sırtları alınacak. Hemen bir tatil programına çıkılacak. Arkasından o geliyor bu gidiyor. Transfer süreci. İşte bir ay dinlendik. O sırada kupa ilçe gezecek. Birkaç tane kendini bilmez ukala üye çıkıp divanda orada burada yönetime hesap sormaya çalışacak. Yönetim şampiyon olduğumu, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gidiyorum. Ey mübarek ben sana bu buraları bırakır mıyım diye bas bas bağıracak. O sırada Florya satılmış olacak. Bla 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 arkadaşlar. Okan Buruk da yeni sezona başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nden elenmek gibi bir durumu olmadığı için, anlatabiliyor muyum? Yani Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için gayet mutlu Mesut Bahtiyar ligi de biraz geç açacak sezonu da. Onlar gidecek, bunlar gelecek. İlk başlarda üçlü dörtlü gene Okan Buruk kahır futbolu. Arkasından da zaten sezon başlayacak. Dur ilk haftalarda motorumuz ısınmıyor, Okan Buruk'un takımları böyledir denilecek. Sonra Şampiyonlar Ligi başlayacak. Kuralımız zorluydu. Zaten sıkışık fikstürdü. 3 günde bir oynuyoruz. Havalar da soğuktu. Atmosferi de stadın bize iyi değildi. Çocukların kafası da transferdeydi. Yapı vardı. Hakemler kötüydü. Biz çok zorlu bir fikstür çektik. Şudur budur diyerek ocağı bulacağız. Şimdi transfer geliyor. Alınanlar çöp, leş çıktı. Osimhen'i de alamadık. Morata da gitti. İşte ne yapalım? Hey Allah tüh bak gördün mü? Pıf pıf falan filan. Bu takıma 6 lazım, 8 lazım, 16 lazım, 24 lazımlar. Bunu yayınımı buradan yayın kesip short da yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Bunları size bir medyum olmuşçasına, bir astrologcasına 2025 Haziran'ını kısaca anlatıyorum. Çok bir mucize olur. Muhalefet sandık getir. Ey Dursun Özbek Başkan yeter artık senin bu yaptıkların falan nereden diyecek öyle bir şeydir. Kim diyecekse o yani ne demiş adam gelmiş işte 3. senesinde de şampiyon daha ne olabilir ki yani. Florya'da satmış olacak o zamana kadar. Artık o saatten sonra seçim olsa ne yazar, seçim olmasa ne yazar, gönül yazar. Buna da kim inanır? Kadir inanır. Ho ho ho. Sinan Adaşım gelmiş. Selamlar abi, selamlar kardeş. Öz eleştiri işi çok komikti. Her maç sonunda takmıyorum diyen adam ilk kolay galibiyette öz eleştiri verdi. Hep öyledir bu işler zaten. Yazık şu Okan Buruk'a yazın bir 40 milyon bütçe daha verecekler. En az bir 40 milyon daha bütçe verecekler. Çünkü Osimhen gider. Morata soru işareti yani bizi kaldırabilecek bir şey değil. İspanyol milli takımında ne anlıyorlar bu heriften anlamıyorum ama Kaan'ı gibi kıçını kaldıramıyor. Onun yanına da 3 tane daha transfer lazım. Icardi'miz var tabii sorunsalı var. Icardi gelecek mi, gidecek mi, tutacak mı, edecek mi, kızla arası iyi mi, karısıyla arası ne durumda? Biz bunları da tartışıp duracağız tabii bu arada. Böyle olur baba işte böyle bir rahatlayınca, galibiyetle gelince 4-0 aralara böyle ince Yasemince sıkıştırırsın böyle. Beraberlikler de benim suçumdu, o da benimdi, bu da benimdi diye. Gek konuşursun. Şimdi bir de rakibin berabere kaldı. Aradaki puan farkı ne olmuş hemen bir bakalım. 71-62.
Hadi adamların bir maçı eksik. 3 puan da oradan yazsan 65, 71. Ne olmuş? 5 puana mı çıkartıyorsun? Evet. Yok pardon. 6 puana çıkartmışım farkı. Matematiksel olarak bir daha koy 7 puan. Ee, Yani sen 0 mağlubiyetle gidiyorsun, 5 beraberlikle gidiyorsun. Yani 20-27 maçta 22 galibiyet, 5 beraberlik, 0 mağlubiyet. Önemli. Önemli de zaten hani kadro değerlerine bakınca hani yapacak da bir şey yok ki adamlar ne yapsın? Yani 203.500 milyon avroluk bir takımla karşılasın. Ya arkadaş bak yani bir zamanki böyle şey gibi geliyor insanlara şaka gibi gelebilir. Yani İspanya milli takımının forveti Morata topu göğsüne indirip çeviriyor. Osimhen 170 milyonluk adam vuruyor gol oluyor. Şaka gibi ya. Gerçekten şaka gibi yani. İşte bizim bir zamanki Drogba, Schneider gibi falan yani. Anladın mı? Elmander, Baroşlar falan da pek bunu tutar mı yerini bilmiyorum ama o zaman onlar da iyi transferlerdi. Hani böyle bir durum. Yani girenlerde bak gene Demirbay'ı sokmamışız. Metehan Baltacı, Elias Yeler. Bunlar hep gözden çıkmış isimler. Salahi, Kutlu, Lemina, Kayan Ayhan 77, 68, 83, 68. Hadi Ryan Mertens girmiş bir de 68'de. Yani 70. dakikalar eksenine kadar gene aynı takımla oynamışız. Ondan sonra da değişiklikleri yapmışız. Dediğim gibi az önce şimdi başkanlık seçimi için bir kıpırdanma başladı. 2-3 grup çalışıyormuş. Yönetim içinden çalışanlar var. Metin Bey'in divanda yapmış olduğu açıklama çok sertti ve çok yersizdi, çok gereksizdi. Diyeceksiniz ki ne dedi bu adam biz kaçırdık. O Dursun Başkan başlattı ama sonuna kalamayacağım. Çok önemli toplantım var kusura bakmayın dedi. Divan gününe toplantı koymak da çok doğru mu bilemedim ama yapacak bir şey yok. Artık olan olmuş, biten mi gitmiş. Belki de başka bir işi vardı. Toplantım var dedi Sayın Dursun Başkan'a. O da ameliyat oldu. Belki bir tedavi sürecindedir bilemiyorum. Neyse işte yani. Ve Metin Bey kapanış konuşmasında dedi ki yok dedi ya bir dakika dedi ya atanmışlara dedi siz ne yükleniyorsunuz bu kadar da istifaya falan davet ediyorsunuz dedi. Atanmışın dedi ne cümle var ki dedi. Ne hükmü var cümle kadar yer yakar dedi ya. Asıl dedi olay dedi senin dedi beğendiğiniz dedi Okan Buruk'la beraber dedi scout ekibi dedi oturuyorlar dedi teknik heyet polis yani mevki çalışıyorlar mevkiye göre oyuncu çalışıyorlar. E, Liste veriliyor Sportif AŞ'ye kime İbrahim Bey başkanlığındaki işte Maruf Güneş Kavakçıoğlu falan filan neyse işte Kavakçı bunlara dedi liste veriliyor. Ekip dedi listeye göre oyuncularla pazarlığını yapıyor. Bunu da dedi liste halinde başkanın önüne getiriyor. Başkan da uygun gördüklerine onayını verince transfer gerçekleşiyor. Yani sizin seçtiğiniz başkanınız aynen kelimesi böyle. Sizin seçtiğiniz başkan onaylıyor. Son söz başkanın biz başkan kulübüyüz dedi ve kürsüden indi. Yani başka şeyler de dedi de hani bu kadarını bilseniz size yeter. Ayıptır, yazıktır, günahtır. Anladığım kadarıyla Metin Bey başkanın bu Sportif AŞ'deki İbrahim Bey başta olmak üzere kimsenin korunmadığını, başkan tarafından korunmadığını hissetmiş olacak ki ekibine, çünkü bu onun ekibi, ekibine koruyor. Ya da ekibi olmasa da ekibi olsun diye de koruyor. Bir şekilde kanatların altına alıyor ama başkanı taraftarın önüne atarak Allah'tan taraftarımız bu işe çok uyanmadı. Uyanık davranmadı ve başkana yüklenmedi. Suhulle içinde bu işi geçtik ama gördüğüm kadarıyla son zamanlarda Turgay Kıran abi başta olmak üzere bir kıpırdanma var. Hatta Turgay Kıran Florya'yı satmayayım ben size 300 milyon avro direkt veririm yazmış. Bildiğim bir şeyler var herhalde. Bildiğim kadarıyla bu kadar Turgay abi boş atıp dolu tutacak kadar tecrübesiz ve bu kadar öngörüsüz değildir. Mutlaka onun da bu konuyla ilgili bir çalışması var ki demek ki böyle bir beyanatta bulunmuş gibi duruyor. Hayırlara vesile olsun ama demek ki bir kıpırdanma, bir hareketlenme var. Bu da önemli. Bunu da anlattıktan sonra babalar hemen gelelim başka notlarım ne varmış? Hikmet Bütün'ü de anlattı, onu anlattım zaten. Bir tane Madrid'in maç başlangıcı var.
Ondan sonra gene internette rahatlıkla bulabilirsiniz. Ali'de miydi? Ali yapmıştı galiba gene onun videosunu. Ya da bir başka birisi yapmış. Madrid'in bir tane böyle oyun başlangıcı var bizimki gibi. Hemen şöyle anlatayım size hızlıca. Adamlar santra yapıyorlar. Şu çekim pardon. Heh. Adamlar şuradan santra yapıyor. Mbappe şöyle uzun gidiyor. Topu geriye atıyorlar. Ondan sonra Mbappe burada bir duraklıyor. Ondan sonra buraya veriyorlar topu. Mbappe koşuya başlıyor. Önüne atıyorlar. Mbappe indiriyor. Buradan ikinci adam koşuya başlamıştı zaten. Bunun önüne atıyor, gidiyor, vuruyor, gol oluyor. 10 saniyede attıkları müthiş bir kolay gol. Çalışılmış ama bu çalışılmışlığın içerisinde öyle muazzam bir paslaşma yok. Sadece çok zekice yapılmış bir paslaşma var. 2 metre önüne top atamayan adamın Galatasaray'da forma giyemeyeceğini hesaba katarsak rahatlıkla bizim de bir oyun başlangıcımız olarak kayıtlara geçebilecek bir gol atmış Real Madrid başlangıçla beraber. Mesela Sergen Yalçın böyle dönem dönem çok komik anlarını anlatıyor. Mesela bir günde antrenmandan sonra Lens'i çağırdım diyor. Odaya gel demiş konuşacağız. Hayırdır hoca demiş sen benimle konuşacağım. Ya gel demiş konuşacağız. Neyse diyor Lens'i çağırdım diyor. Karşıma demiş ki sen bu kadar idman yaparak demiş İngiltere'de bu kadar idman yaparak kadroya girer miydin? Ne kadroya girmesi ya demiş. Bu kadar az idman yaparak yani hiç idman yapmıyorsun demek istiyor Sergen. Lens'e demiş ki ya evet demiş bu kadar az idman demiş. Bırak beni kadroya almayız. Tesislerden içeri sokmazlar demiş yani. Avrupa'da bir daha takım bulamam kendime. Ulan demiş peki sen niye burada çalışmıyorsun? Baba demiş ben de Türklere uydum. Siz Türkler çalışmıyor ki demiş. Anladın? Şimdi ben bunu nereye bağlayacağım? Bu güzel anekdotu nereye bağlayacağım? Şuraya bağlayacağım. İşte yerli teknik direktörler çok çalışmayı sevmezler. Şimdi orada Sergen Yalçın kendi kendine ele veriyor. Sen Lens'e çalışmıyor diyorsun da adam da diyor ki Türkler de çalışmıyor hoca diyor. Peki bunları çalıştırmayan o dönem kim? Sen niye çalışmıyorsun diyen Sergen Yalçın. Sergen Yalçın acaba Türkler çalışmıyor dediğinde ben onlara uyum sağladım dediğinde nasıl bir cevap verdi merak ediyorum. Çünkü orayı söylemiyor. Anladın mı? O yüzden Türk oyuncular bugüne kadar birçok yabancı hocayı yemiştir. Çiğ yemiştir. Maç satmışlardır. Bak alenen söylüyorum. Adam gitsin diye maç satan oyuncular vardır Türkiye'de. Yabancı hocalar gitsin de istediğimiz yerli hoca gelsin diye. Ha diyeceksin ki adam belki Galatasaray'ın iyiliği için ya da Fenerbahçe'nin ya da Beşiktaş'ın ya da o takımın iyiliği için yapıyor. Beni kılamaz abi. Beni kılamaz. Ben çok çalıştırıyor bu adam bizi diye bütün takımın yönetime şikayete gittiğini biliyorum ben zamanında. Ve bunu da adamın bir şakalaşmasını, bir esprisini konu alarak sanki adam bunlara hakaret etmiş diye işi götürüyorlar bir de. Hani kimse kusura bakmasın. O işler o kadar kolay değil baba. Herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyi biliyor. Ben birisini sevmiyorsam vardır bir hikmeti. Tamam mı? Ben kimi sevmiyorsam vardır bir hikmeti. Kolay değil öyle. Sana haber gelecek. Sen o haberi içeride dağıtacaksın. Sonra cadı avı başlatacaksın. Bak cadı avı diyorum ne demek istediğimi çok açık bir şekilde söylüyorum. Maçlardan sonra da kaybedilen maçlardan sonra da adama tukaka girilince yönetim dahil herkes sessiz kalacak. Çünkü her şey bir imik işlenmiş bir durum. Tamam. Yani Sergen Yalçın'a da sorarım o zaman sen Lens'i niye çalıştıramıyordun? Yani yerlileri niye çalıştıramıyordun diye. Evet, görüldüğü gibi böyle hani bir ne diyelim sabun köpüğü, bir yanıp sönen ateş gibi elimizden geldiğince bir maç oynadık. Şimdi dediğim gibi devre arasındayız. Yani işte mini maç arasındayız. Dönüşünde Beşiktaş, dönüşünde Fenerbahçe oynayacağız. Çok zor iki maçımız var üst üste. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu arada yönetimimiz gene müthiş üyeler almış içeri. Müthiş ve 2 tane artı şart belirlemişler. Siz de eğer bu 2 şartı sağlıyorsanız başkan kontenjanından bile
üye olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gerekenler ya milletvekili adayı ya belediye başkanı adayı olacaksınız. Bu mühim. Bu mühim. Ondan sonra bir de güzel bir ilimizin vatandaşı olursanız, güzel bir ilimizin vatandaşı, Galatasaray Spor Kulübü üyesi olmanız için hiçbir engel kalmıyor desek yeridir. 2'de 2'nizi tamamlıyor ve bundan sonraki süreçte yapmanız gereken başkanla yan yana gelip bir fotoğraf çektirmek oluyor. Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Ancak bu kadar anlatabiliyorum ben size. Okey. Aa bak ekranın sağında ben abone ol koymuşum ya babalar. Bir abone olsanıza ya. Ne ayıp. Ne ayıp. Vallahi ne ayıp yahu. Evet, bugünlük de benden bu kadar. Çok kafa şişirmeye gerek yok. 55 dakika güzel bir süre anlatacaklarımı anlattım. Dinleyeceklerimi dinledim. Sinancımla da mesajlaştık adaşımla. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Esenlikler diliyorum. Akıl sağlığınıza mukayyet olun. Bu ülkede zor ama yapacak bir şey yok. Ne diyor? Bu antrenman işine gelen konu antrenmanı bunu Galatasaray başlatmalı. Ha, onu abi yapmazlar. Çünkü taktik idman yapıyoruz, gizli çalışıyoruz. Dörtlü, üçlü takımın bu hafta sonu oynayacağı maçı çıkartacağım, kadroyu çalıştırıyorum, bıdı 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 gibi şeyler olur. Yönetim kurulunda gelsin seyretsin ama genel kurula izin vermezler. Yönetim kurulundan da birkaç kişi gider izler ama onlar da izlediklerinden bir şey anlıyorlar mıdır? Çok zannetmiyorum. Sonuç itibariyle hiçbir tanesinin futbolcu geçmişi, teknik direktörlük geçmişi, sportif direktörlük geçmişi bulunmamış bir eğitim yok. Sahada ne olsa işte ne güzel koştular, ne güzel istasyon yaptılar, ne güzel paslaştılar, ne güzel çift kale yapıyorlar. Ne güzel ortada sıçra oynuyorlar falan gibi böyle. Ne güzel, ne güzel, ne güzel. Okan hocam sen harikasın, müthişsin. Ali de gelsin 2 tane orta kessin. Ali okula gitmesin. Ali'nin okulunu buraya getirelim falan gibi herhalde denklemler kuruyorlardır kendi içlerinde orada. İşte öbürü de geliyormuş, bir ünlüler, birileri geliyormuş, ünlü üyeler, ünsüz üyeler, kısa üyeler, uzun üyeler, fotoğraf çektiriyorlarmış. Allah selamet versin. Bakalım. Dediğim gibi bir sezon sonu Okan Hoca gitmez. 2 sezon sonu belki yönetim değişebilir. Belki yönetim değişebilir. Onu da çok ihtimal vermiyorum. Sadece sağlık sorunu eğer Dursun Hoca, başkanımızın, Dursun abinin sağlık sorunu Allah korusun sorun yaratabilir veya ailesi yapmasını istemeyebilir. Bunun dışındaki ihtimalleri pek göz önüne almıyorum açıkçası. Ama yönetim kendi içerisinde 2'ye bölünmüş durumda onu söyleyeyim. Ve dışarıdan da hazırlıklar var. Bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bundan ibaret. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Değil mi? Kapanış yapıyordum ben. Niye ara geldim buraya gene ya? Allah Allah. Şen ve esen kalın. Galatasaray'la kalın efendim. İyi akşamlar.